Bazı otomobiller seni hızlı hissettirir, bazıları güçlü. Gaza dokunduğun anda ikna etmeye çalışırlar. Sesle, ivmeyle, rakamlarla. Honda S2000 ise senden bir şey ister. Devir ister, dikkat ister, sabır ister. Sana her şeyi hemen vermez. Hatta bazen hiçbir şey vermiyormuş gibi hissettirir. Ama direksiyonun başında gerçekten oradaysan, doğru vitesi seçiyorsan, deviri takip ediyorsan işte o zaman açılır. Çünkü bu araba seni öyle hemen mutlu etmez. Bir bedeli vardır. Hadi başlayalım. 1990'ların sonuna gelindiğinde otomobil dünyasında tuhaf bir çelişki vardı. Spor otomobiller her zamankinden daha güçlüydü, daha hızlıydı, daha güvenliydi. Ama aynı zamanda daha ağır, daha karmaşık ve sürücüden daha uzaktılar. Bu birçok marka için sorun değildi. Çünkü pazar tam olarak bunu istiyordu. Daha fazla güç, daha fazla konfor, daha fazla teknoloji. Honda ise o dönemde farklı bir noktadaydı. Çünkü Honda'nın önünde çözülmesi gereken bir eksik yoktu. Bir boşluğu doldurmaya çalışmıyordu. Bir rakibi yakalamaya da çalışmıyordu. 50. yaşına yaklaşırken şunu düşünüyordu. Bizim otomobille kurduğumuz ilişki neydi? Bu soru çok kritikti. Çünkü Honda için otomobil hiçbir zaman yalnızca bir ulaşım aracı olmadı. Ama hiçbir zaman yalnızca bir prestij nesnesi de olmadı. Honda'nın otomobilleri tarih boyunca hep sürücüyle makine arasındaki ilişki üzerine kuruldu. Bu ilişki bazen Civic Type R gibi sertti, bazen NSX gibi sofistike. Ama her zaman bilinçliydi. Ve işte S2000 bu noktada ortaya çıktı. Honda S2000 bir pazar araştırmasının sonucu olarak doğmadı. Bir satış hedefinin sonucu olarak da doğmadı. Bu otomobil bir kutlama olarak doğdu. 50 yıllık bir mühendislik mirasının tek bir otomobilde özetlenmesi fikri vardı. Eğer bugün her şeyi bir kenara bıraksak ve sadece sürüşü düşünsek ne yapardık? Cevap mantıklı olmak zorunda değildi. Cevap karlı olmak zorunda da değildi. Ama cevap Honda'ya yakışmalıydı. Japonlar arabaları ve mühendisi gerçekten seviyor ha. Lexus LFA'de de böyleydi mesela. Çok mantık falan değil. Bildiğin biz bunu yapacağız arkadaş demişler gibi. S2000 de biraz orada duruyor aslında. Bu yüzden S2000'in daha en başından itibaren bazı sınırları vardı. Ve bu sınırlar bugünden bakınca onu efsane yapan şeylerin kendisiydi. Öncelikle gövde tipi seçildi. Bu otomobil kapalı olmayacaktı. Çünkü Honda sürücünün çevresiyle temasını koparmak istemiyordu. Ses, rüzgar, titreşim bunların hepsi sürüşün parçasıydı. Roadster formu bu yüzden bir nostalji tercihi değildi. Bu bilinçli bir sürücü kararıydı. İkinci önemli karar otomobilin konumuydu. S2000 NSX gibi ulaşılmaz bir halo kar olmayacaktı. Ama Civic gibi de kitlesel olmayacaktı. Arada bir yerde duracaktı ama ortalama bir yerde değil, sürücüden bir şey isteyen bir yerde. Honda mühendisleri için asıl mesele hız değildi. 0-100 süreleri konuşuluyordu ama merkeze alınmadı. Asıl mesele sürücünün otomobille ne kadar meşgul olacağıydı. Bu yüzden otomobilin oranları alışıldık değildi. Kısa aks mesafesi, uzun kaput, geriye yaslanmış kabin. Bunlar estetik için değil, denge için seçildi. Motorun konumu, ağırlık dağılımı, oturma pozisyonu hepsi sürücünün otomobilin merkezinde hissetmesi için tasarlandı. Bu noktada Honda'nın bir başka bilinçli tercihi daha vardı. S2000 kolay bir araba olmayacaktı. Bu çok önemli. Çünkü o dönemde bile birçok marka spor otomobilleri erişilebilir hale getirmeye çalışıyordu. Daha fazla elektronik destek, daha fazla güvenlik ağı, daha fazla tolerans. Honda ise tersini yaptı. S2000 sürücüyü korumaktan çok sürücüyü eğitmeyi amaçlıyordu. Bu felsefe otomobil daha kağıt üzerindeyken belliydi. Bu araba herkesi mutlu etsin gibi bir hedef yoktu. Bu araba doğru sürüldüğünde çok şey versin hedefi vardı. İşte bu yüzden S2000 doğduğu anda bile biraz yanlış anlaşılmaya mahkumdu. Çünkü o dönemin beklentileriyle örtüşmeyen bir tavrı vardı. Bu bir gösteriş otomobili değildi ama sıradan da değildi. Bir etiketle satılabilecek bir araba hiç değildi. Honda bu otomobille şunu söylemiş oldu. Biz hala otomobili bir iletişim aracı olarak görüyoruz. Bu cümle S2000'in tüm hikayesini özetler. Çünkü bundan sonra alınan her karar, motor, şasi, sürüş karakteri bu fikrin etrafında şekillenecekti. S2000 henüz yola çıkmadan önce bile bir iddiaydı ama bu iddia rakamlarla değil, prensiplere dayanıyordu. Ve bu yüzden bu otomobilin hikayesi hiçbir zaman ne kadar hızlıydı sorusuyla başlamaz. Hikaye çok daha temel bir soruyla başlar. Bir otomobil sürücüsünden ne istemelidir?
Honda S2000'in hikayesi üretim bandına yaklaşmadan çok önce net bir duruşla başladı. Bu otomobil konsept aşamasındayken bile sonradan düzeltilen bir fikir değildi. Başından itibaren sınırları belliydi. 1990'ların ortasında Honda mühendisleri ve tasarımcıları için temel soru şuydu: eğer bu otomobil sürücü merkezli ise bunu gövde üzerinde nasıl anlatırız? Ortaya çıkan ilk çizimler ve konsept çalışmalarında ortak bir dil vardı. Uzun kaput, kabin geriye doğru çekilmiş, kısa bir arka bölüm. Bu oranlar tesadüf değildi. S2000'in tasarımı klasik Roadster geleneğine göz kırpıyordu ama nostaljik olmaya çalışmıyordu. Amaç eskiyi hatırlatmak değil, dengeyi doğru kurmaktı. Kısa aks mesafesi otomobili daha çevik yapacaktı. Uzun kaput motorun konumunu ve ağırlık dağılımını işaret ediyordu. Kabin ise sürücünün otomobilin merkezinde oturmasını sağlıyordu. Bu noktada önemli bir karar daha vardı. S2000 gösterişli olmayacaktı. O dönemde spor otomobil tasarımları giderek daha agresifleşiyordu. Keskin çizgiler, büyük hava girişleri, abartılı detaylar. Honda bu yolu seçmedi. S2000'in tasarımı kaslıydı ama bağırmıyordu. Oranları iddialıydı ama süslemeleri yoktu. Bu otomobilin gücü duruşundan geliyordu. Konsept aşamasında dikkat çeken bir başka şey de otomobilin sadeliğiydi. Gereksiz çizgiler yoktu. Fonksiyonel olmayan detaylar eklenmedi. Her yüzeyin bir sebebi vardı. Bu yaklaşım Honda'nın mühendislik kültürüyle birebir örtüşüyordu. Önce işlev, sonra estetik. Ama estetik işlevin doğal sonucu olarak ortaya çıkmalıydı. Bu dönemde yapılan tasarım çalışmaları S2000'in karakterini erken safhada kilitledi. Bu otomobil yumuşatılmayacaktı. Daha geniş kitlelere hitap etsin diye oranları bozulmayacaktı. Konsept yıllarında alınan bu kararlar ileride S2000'in neden zor bir otomobil olarak anılacağının da habercisiydi. Çünkü bu oranlar sürüş karakterini doğrudan etkiliyordu. Kısa aks mesafesi hata toleransını azaltacaktı. Uzun kaput ve motor yerleşimi dengeyi hassas kılacaktı. Bunların hepsi bilinçli tercihlerdi. Honda için mesele şuydu: bu otomobil herkes için olmayabilir ama doğru sürücü için çok şey anlatmalı. Konsept aşamasında S2000 tam olarak bunu vaat ediyordu. Daha üretime girmeden önce bile kolay bir otomobil olmayacağını söylüyordu. Ve belki de en önemlisi şuydu: bu otomobil kimseyi etkilemeye çalışmıyordu. Sadece ne olduğunu dürüstçe gösteriyordu. Bir Roadster. Ama sıradan bir Roadster değil. Kendi sınırlarını baştan çizen bir makine. Honda S2000'i diğer arabalardan ayıran şey sadece gövdesi ya da oranları değildi. Bir de kaputun altına ne koymayı seçtikleriydi. 1990'ların sonunda spor otomobil dünyası çok net bir yöne gidiyordu. Daha fazla tork, daha erken gelen güç ve giderek yaygınlaşan turbo çözümleri. Honda bu tabloya baktı ve bilinçli olarak başka bir yol seçti. S2000 için geliştirilen motor performans arayışının değil, bir mühendislik prensibinin ürünüydü. Bu prensip basitti ama iddialıydı. Bir motor sürücüsüne devirle karşılık vermeli. Ortaya çıkan motorun kodu F20C oldu. 2 litrelik atmosferik 4 silindirli bir ünite. Kağıt üzerinde çok etkileyici görünmeyebilirdi ama detaylara girildiğinde işin rengi değişiyordu. Bu motorun en çarpıcı özelliği maksimum devriydi. Yaklaşık 9000 devir çevirebilen bir seri üretim motor. Üstelik turbo olmadan. Bu tesadüf değildi. Honda güç üretimini alt devirlerde şişirmek istemedi. Torku erkenden vermek gibi bir hedefi yoktu. Çünkü bu motorun amacı hızlanmak değil, çalışmaktı. Yüksek devir sürücüyü aktif olmaya zorlar. Doğru vitesi seçmeye, devir bandını takip etmeye, yanlış kullandığında cezalandırır, doğru kullandığında ödüllendirir. Honda tam olarak bunu istiyordu. F20C'nin geliştirilme sürecinde pek çok mantıklı alternatif masadaydı. Daha büyük hacim, daha düşük devir, daha fazla tork. Ama bu seçeneklerin hepsi tek bir noktada elendi. Bu motorlar sürücüyle kurulacak ilişkiyi zayıflatıyordu. Honda mühendisleri için motor otomobilin kalbi olduğu kadar öğretmeniydi. S2000'in motoru sürücüye şunu yap demez. Sadece şunu söyler: eğer istiyorsan çalış. Bu yaklaşım o dönemde pek çok kişi tarafından anlaşılmadı. Basın alt devir performansını eleştirdi. Günlük kullanımda zayıf bulundu. Düz yolda rakiplerinden geri kaldığı söylendi. Ama Honda bunların hiçbirini sorun olarak görmedi. Çünkü S2000'in motoru rakiplerini geçmek için değil, sürücüsünü geliştirmek için vardı. Bu motorla yapılan her vites değişimi, her yüksek devir çıkışı, her zamanlama hatası sürücüye geri bildirim veriyordu. Ve belki de en önemlisi şu: F20 bugün neredeyse imkansız olan bir şeyi temsil ediyordu. Emisyon kuralları bu kadar sertleşmeden önce, maliyet hesaplarından önce, kullanıcı beklentilerinden önce bu motor yapabildiğimiz için yaptık denilen bir dönemin ürünüydü. Bugünden bakınca S2000'in motoru abartılı görünebilir ama aslında tam tersidir. Abartılı olan dünyanın artık böyle motorlara yer bırakmaması.
Honda S2000'in motoru ne kadar uç noktadaysa şasisi de o kadar tavizsizdi. Bu otomobilin zor olarak anılmasının nedeni güç değildi. Asıl mesele dengeye nasıl yaklaştığıydı. Honda S2000'i tasarlarken güvenli tarafta durmayı seçmedi. O dönemde birçok spor otomobil sürücünün hatalarını örtmek üzere geliştiriliyordu. Elektronik destekler artıyor, şasiler daha affedici hale geliyordu. S2000 bu akımın dışında kaldı. Öncelikle ağırlık dağılımı hedeflendi. Motorun mümkün olduğunca geriye, ön aksın arkasına yerleştirilmesiyle yaklaşık 50-51 denge sağlandı. Bu kağıt üzerinde ideal görünüyordu ama pratikte sürücüden hassasiyet talep ediyordu. Kısa aks mesafesi otomobili çevik yapıyordu ama aynı zamanda ani tepkiler veriyordu. Viraj girişinde fazla agresifsen otomobil bunu saklamıyordu. Gazı yanlış yerde açarsan arka taraf bunu sana hatırlatıyordu. Bu bir kusur değildi, bu bilinçli bir tercihti. S2000'in süspansiyon ayarları da bu felsefeyi destekliyordu. Yumuşak değildi, konforu öncelik almıyordu. Yol yüzeyini filtrelemek yerine sürücüye aktarıyordu. Direksiyon tepkileri keskin, net ve filtresizdi. Bu otomobil sürücüsüne sürekli bilgi veriyordu. Ama bu bilgi yardımcı bir bilgi değildi. Dikkatli ol diyen bir bilgiydi. Elektronik destekler de sınırlıydı. Çekiş kontrolü vardı ama her şeyi kurtaran bir sistem değildi. Hata yaptığında seni tamamen korumuyordu. Sadece felaketi biraz daha geciktiriyordu. Bu yüzden S2000 ilk kez kullanan birçok sürücü için zorlayıcı bulundu. Alışılmış güvenli spor otomobil refleksleri burada çalışmıyordu. Bu otomobil sınırda değilken bile saygı istiyordu. Ama tam da bu noktada S2000'in karakteri ortaya çıkıyordu. Doğru sürüldüğünde, denge oturduğunda, gaz, direksiyon ve fren bir ritme girdiğinde S2000 bambaşka bir otomobile dönüşüyordu. Arka taraf önden kaçmak yerine birlikte çalışıyordu. Direksiyon lastiklerle doğrudan bağlantı kuruyordu. Şasi sürücünün ne yapmak istediğini net bir biçimde hissediyordu. Bu sürücünün otomobille konuşabildiği bir durumdu. Ama bu konuşma tek taraflı değildi. Sürücü dinlemezse otomobil cevap vermiyordu. İşte bu yüzden S2000 zor bir otomobil olarak anıldı. Çünkü bu otomobil sürücüyü merkeze koyuyordu. Ama sürücüyü şımartmıyordu. Bugünden bakıldığında bu yaklaşım daha da anlamlı görünüyor. Çünkü modern otomobiller sürücüyü korumak için her şeyi yapıyor. S2000 ise sürücüyü ciddiye alıyordu. Bu fark onu sevenlerle ondan uzak duranlara ayıran çizgiydi. Ve bu çizgi S2000'i sıradan bir araba olmaktan çıkaran şeydi. Honda S2000 1999'da üretim haline geldiğinde otomobil dünyası tam olarak neyle karşı karşıya olduğunu bilmiyordu. Kağıt üzerindeki veriler etkileyiciydi ama bu veriler alışıldık beklentilerle örtüşmüyordu. Basın ilk temaslarda S2000'in nereye koyacağını tam kestirmekte zorlandı. Bir roadster'dı ama rahat değildi. Bir spor otomobildi ama kolay değildi. Performanslıydı ama bunu her an göstermiyordu. Bu belirsizlik ilk yorumlara da yansıdı. Amerika'da S2000 büyük ilgi gördü. Honda markasının güvenilirliği ve yüksek devirli motor fikri merak uyandırmıştı. Ama ilk testlerde aynı cümle sık sık tekrarlandı. Alt devirlerde cansız. Bu eleştiri teknik olarak doğruydu ama Honda'nın umurunda değildi. Çünkü S2000 alt devirde yaşamak için yapılmamıştı. Avrupa basını daha temkinliydi. BMW Z3, Porsche Boxster gibi daha konforlu ve dengeli alternatiflerle karşılaştırıldı. Ve çoğu zaman zor, sert ve talepkar bulundu. Ama bu karşılaştırmaların ortak bir sorunu vardı. S2000'den yanlış şeyler bekleniyordu. İnsanlar bu otomobilden hızlanma rahatlığı istiyordu. Günlük kullanımda affedicilik istiyordu. Her koşulda güven hissi istiyordu. S2000 ise bunların hiçbirini vaat etmiyordu. Bu yüzden yorumlar çelişkiliydi. Bir yanda motorun karakterine hayran kalanlar vardı. Diğer yanda neden böyle yapılmış diye soranlar. Aslında cevap basitti. Ama o dönemin beklenti dünyasında bu cevap pek karşılık bulmuyordu. Honda bu otomobili herkes için yapmamıştı. S2000'i gerçekten anlayanlar genelde otomobille biraz zaman geçirenlerdi. İlk test sürüşünde değil, ikinci ya da üçüncü günde de değil. Çünkü bu otomobil kendini hemen açmıyordu. Sürücüden sabır istiyordu ve bu sabır ödülünü veriyordu. Piyasaya çıktığı ilk yıllarda S2000'in satış rakamları hiçbir zaman rekor olmadı. Ama bu Honda için bir sorun değildi. Bu otomobil bir amiral gemisi değil, bir referans noktasıydı. Zaman geçtikçe algı da yavaş yavaş değişti. İlk başta eleştirilen özellikler bu kez övgüye dönüştü. Zor denilen sürüş karakterli olarak anılmaya başladı. Affetmiyor denilen şasi dürüst olarak tanımlandı. S2000 piyasaya çıktığı andan itibaren iki ayrı kitle yarattı. Onu anlamadan yargılayanlar ve onu çözdükçe sevenler. Bu ayrım S2000'in kaderini de belirledi. Bu otomobil hiçbir zaman herkesin arabası olmadı ama onu sevenler için fazlasıyla yeterliydi. Ve belki de en önemlisi şuydu. Honda tüm bu tepkilere rağmen geri adım atmadı. Otomobili yumuşatmadı. Karakterini törpülemedi. Çünkü S2000 baştan beri ne olduğunu biliyordu.
Honda S2000'in direksiyonunu ilk kez geçen birçok sürücü aynı hissi yaşar. Bir şey eksik. Alt devirlerde motor sakin, gaz tepkileri ölçülü. Otomobil acele etmiyor. Bu noktada S2000'i yanlış okumak çok kolaydı. Çünkü modern spor otomobiller sürücüyü hemen etkilemeye alışmıştı. Gaza dokunduğun anda iten, sesle ve ivmeyle seni ikna eden otomobiller. S2000 böyle değildi. Bu otomobil sürücüsüne ilk anda bir şey vermez. S2000'in sürüş karakteri bir ödül sistemi üzerine kuruludur. Ne kadar doğru kullanırsan o kadar çok şey alırsın. Ne kadar sabırsız olursan o kadar sıradanlaşır. Motor devri yükseldikçe otomobilin karakteri değişir. Vitesler uzundur, devir bandı geniştir. Sürücü motorla sürekli bir ilişki kurmak zorundadır. Yanlış vites, yanlış devir. S2000 bunları affetmez. Ama doğru vites ve doğru zamanlama geldiğinde otomobil adeta açılır. Bu an S2000'i sevenlerin asla unutmadığı andır. Çünkü bu his bir ani hızlanma değildir. Bu bir hak ediştir. Direksiyon bu noktada daha da anlam kazanır. S2000'in direksiyonu ağır değildir ama boştur da değildir. Ne yaptığını, neden yaptığını hissettirir. Virajda otomobilin burnu sürücünün niyetine göre hareket eder. Gaz, direksiyon ve denge birbirine bağlıdır. Bu yüzden S2000 ile hızlı gitmek kolay değildir. Ama doğru gitmek mümkündür. Ve doğru gittiğinde otomobil sürücüyü ödüllendirir. Bu ödül bazen bir viraj çıkışıdır, bazen de motorun yüksek devirde çıkardığı o mekanik sestir. S2000'in sürüş deneyimini özel kılan şey tam olarak budur. Bu otomobil sürücüyü pasif bir yolcuya dönüştürmez. Onu sürecin parçası yapar. Bu yüzden S2000 kısa süreli test sürüşlerinde çoğu zaman yanlış anlaşılır. Bir tur atıp inen sürücü otomobilin potansiyelini göremez. Çünkü bu otomobil alışkanlık ister. Zamanla öğrenilir, zamanla çözülür ve çözüldükçe bağ kurulur. Bu bağ hızdan bağımsızdır. S2000 hızlı olduğu için değil, doğru kullanıldığında anlamlı olduğu için sevilir. Bugün hala bu otomobilin bu kadar konuşulmasının sebebi de budur. Çünkü ödül veren otomobiller unutulmaz ve S2000 ödülünü herkesle paylaşmaz. Honda S2000 piyasaya çıktığı andan itibaren modifiye dünyasının dikkatini çekti. Bunun nedeni sadece performans potansiyeli değildi. Asıl mesele otomobilin neye izin verdiği ve neye izin vermediğiydi. S2000 modifiyeye açık bir otomobildir ama aynı zamanda modifiyeyi affetmeyen bir otomobildir. Bu çelişki onu özel kılar. Öncelikle şunu kabul etmek gerekir. S2000'in fabrika çıkış karakteri çok net tanımlanmıştır. Motor, şasi ve denge bir bütün halindedir. Bu bütünlüğe yapılan her müdahale otomobilin davranışını doğrudan değiştirir. Bu yüzden S2000'de yapılan modifiyeler ikiye ayrılır. Otomobili derinleştirenler ve otomobili bozanlar. Doğru modifiyeler genellikle küçük dokunuşlarla başlar. Süspansiyon ayarları, fren iyileştirmeleri, lastik seçimi. Bu değişiklikler otomobilin karakterini değiştirmez. Sadece sınırlarını daha net hale getirir. S2000 bu tür müdahaleleri sever. Çünkü hala sürücüsünden bir şey istemeye devam eder. Diğer modifiyeler ise genelde sabırsızlıkla başlar. Biraz daha güç ekleyelim, alt devirler zayıf, bunu çözelim. Bu noktada S2000'in dengesi bozulur. Turbo kitler, agresif motor modifikasyonları, aşırı sert süspansiyonlar kağıt üzerinde etkileyici sonuçlar verir. Bu bir tercih meselesi. Ama otomobilin ruhunu törpüler. Çünkü S2000'in motoru tork patlamaları için tasarlanmamıştır. Şasisi ani güç artışlarını tolere etmek üzere ayarlanmamıştır. Bu otomobil çizgisel bir ilişki ister. Modifiye dünyasında S2000'in bu kadar tartışılmasının sebebi de budur. Bazıları onu potansiyeli harcanmış bir platform olarak görür, bazıları ise dokunulmaması gereken bir referans noktası olarak. Gerçek ise bu iki uç arasında bir yerdedir. S2000 doğru ellerde gelişir, yanlış ellerde sıradanlaşır. Bu yüzden S2000 sahipler arasında güçlü bir kültür oluşmuştur. Forumlar, pist günleri, buluşmalar, bu otomobil etrafında oluşan topluluk genelde bilgi paylaşımı üzerine kuruludur. Ne yaptın sorusu kadar neden yaptın sorusu da sorulur. Bu yaklaşım S2000'i birçok başka spor otomobilden ayırır. Çünkü burada mesele güç göstermek değildir. Mesele dengeyi korumaktır. Her müdahale dikkat ister, her değişiklik sorumluluk getirir ve S2000 bu sorumluluğu almayan sürücüyü affetmez. Bu otomobil fabrika çıkışı haliyle bile bir karakter taşır. Modifiye edildiğinde bu karakter ya güçlenir ya da tamamen kaybolur. Aradaki fark yapılan değişiklikte değil, yapılan değişikliğin niyetindedir. Honda S2000 bugün konuşulurken genellikle iki uçta değerlendirilir. Bir taraf onu artık yapılamayacak bir otomobil olarak görür. Diğer taraf ise gereksiz yere zor olmakla eleştirir. S2000 kendi döneminde bile uç bir otomobildi. Bugünün dünyasında ise bu uçluk daha da belirginleşti. Çünkü otomobil endüstrisinin öncelikleri tamamen değişti. Bugün otomobillerden beklenen şey hız değil, erişilebilirlik, konfor, güvenlik hissi ve mümkün olduğunca az çaba. S2000 bu beklentilerin hiçbirine doğrudan cevap vermez. Bu onun
eski olduğu anlamına gelmez. Bu onun başka bir soruya cevap verdiği anlamına gelir. S2000 şu soruya cevap verir. Bir sürücü otomobilden ne kadar sorumluluk almalıdır? Bu noktada S2000'i diğer arabalarla aynı kefeye koymak kolaydır ama yanıltıcıdır. Evet, açık bir otomobildir. Evet, iki koltukludur. Evet, sürüş odaklıdır. Ama S2000'in temsil ettiği fikir dengeyle değil, uç noktayla ilgilidir. Bazı arabalar sürücüyü otomobile alıştırır. S2000 ise sürücüyü otomobile uydurur. Bu yüzden S2000 bir hafta sonu keyfi otomobili gibi algılanmaz. Daha çok bir pratik aracıdır. Sürüş pratiği, mekanikle ilişki pratiği, dikkat pratiği. Bugün hala bu kadar değerli olmasının sebebi de budur. Modern otomobiller sürücüyü korumak için tasarlanır. Hataları siler, yanlışları yumuşatır. S2000 ise hatayı saklamaz, tak diye yüzüne vurur. Bu yüzden S2000 kullanan biri başka otomobillere geçtiğinde farkı hemen hisseder. Direksiyon daha az konuşur, gaz daha az şey anlatır. Sınırlar daha belirsizleşir. Bu durum S2000'i en iyi yapmaz ama onu referanslardan biri yapar. Bugün S2000'e bakıldığında görülen şey sadece bir otomobil değildir. Bir yaklaşım görülür. Bunu yapmak zorunda değildik ama yaptık yaklaşımı. Emisyonlar, maliyetler, pazar beklentileri, bunların hiçbiri S2000 yapılırken birincil kriter değildi. Bu yüzden bugün aynı tarifin birebir tekrarlanması neredeyse imkansızdır. Ama S2000'in değeri de tam olarak burada yatar. Bu otomobil otomotiv tarihinin bir anını temsil eder. Sürücünün hala merkeze alındığı bir anı. Makinenin insanı eğittiği bir anı. Ve belki de bu yüzden S2000 hala bu kadar konuşulur. Çünkü bazı otomobiller sadece kullanıldıkları döneme ait değildir. Anlattıkları fikirle yaşamaya devam ederler. Honda S2000 bugün geriye dönüp bakıldığında yalnızca bir spor otomobil gibi durmaz. Daha çok bir soru gibi durur. Bunu neden yapmışlardı? Cevap aslında çok basittir. Çünkü yapabiliyorlardı. Ve çünkü yapmak istiyorlardı. S2000 bir zorunluluğun ürünü değildir. Bir trendin sonucu da değildir. Bu otomobil bir dönemin özgüveninin ürünüdür. Honda bu otomobille kimseye bir şey ispatlamaya çalışmadı. Rakip kovalamadı. Pazar payı hesaplamadı. Sadece şunu yaptı. Sürücüyü merkeze koyan bir makine üretti. Bu yüzden S2000 kolay bir otomobil olmadı. Herkese hitap etmedi. Ve belki de bu yüzden onu anlayanlar için bu kadar değerli hale geldi. Bugün bu otomobilin bir benzeri yapılabilir mi? Teknik olarak evet ama aynı şartlarda aynı niyetle yapılabilir mi? Artık otomobiller sürücüyü yormamak için tasarlanıyor. S2000 ise sürücüyü dahil etmek için tasarlanmıştı. Hata yapmana izin veriyordu ama bu hatayı senden saklamıyordu. Bu yaklaşım bugün pek karşılık bulmuyor ama değersiz olduğu için değil, aksine fazla dürüst olduğu için. Honda S2000 hızlı olduğu için unutulmadı, zor olduğu için de değil. Unutulmadı çünkü bir şey hatırlattı. Bir otomobilin sürücüsünden bir şey istemesinin mümkün olduğunu ve bunun bir kusur değil, bir erdem olduğunu. Ve işte dostlar, bugün hala S2000 konuşuluyorsa bu rakamlar yüzünden değil, bu otomobilin anlattığı fikir yüzünden. Ve belki de en doğru kapanış şudur. Bazı otomobiller bir daha yapılmaz. Çünkü onları mümkün kılan dünya artık yoktur. Honda S2000 de onlardan biridir. Eğer sen de otomobilleri sadece rakamlarla değil, anlattıkları fikirlerle sevenlerden sen bu kanalda doğru yerdesin. Videoyu beğenmek, bir cümlelik de olsa yorum bırakmak bu tarz içeriklerin devam etmesini gerçekten sağlıyor. Ve eğer henüz abone değilsen kulübe katıl. Çünkü burada otomobilleri sadece ne kadar hızlı olduklarıyla değil, neden unutulmadıklarıyla konuşuyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.